La yaşasın hadi dedim, la yaşasın. Dünya geniş oğlum, o da yaşasın. Şimdi koskoca eşek oldu, şimdi anasını sattım da anasına biri yok. Yavrusuna biri yok. ...65 yaşındayım. Yazıltaş Köyü doğumluyum. 20 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Çobanlık yapıyorum. Çok seviyorum ben. Ben bu koyunun hastasıyım. Büyükbaş o kadar sevmiyorum. Koyunu 20 yıldır küçükbaş koyun güdüyorum ben. 50 koyundan başladıydım. 250 koyun yaptım 6 senede. Şimdi kendi malım oldu. 6 senedir kendi malımı güdüyorum. Sattıklarım, yavrularını sattıklarım ayrı. Damızlık koyduklarım, ihtiyarlar ayrı yok. Genceldi yok, geri davarı. Şimdi bunu çoğu da sevmiyor. Ama ben de büyükbaştan bunu seviyorum abi. Bu başka. Görüntüsü olsun, sesi olsun. Yani bambaşka ya. Temiz hayvan. Buna meleke diller. Atalarımız öyle derdi. Daha evvelinde çocukluğumda babamla çobanlık yapardı babam. O havasla kaldı kafamızda. Biz de geri bu mesleğe döndük. Ben un fabrikasında çalışıyordum, emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu mesleğe döndüm geri. Çok kutsal bir meslek de. Şimdi her şey ayağa düştü. Bu mesleği hakikatli yapan çok nadir. Her şey ayağa düştü, yani eskisi gibi değil. Aşağı yukarı 20 senedir çobanlık yaptım, onun bunun çobanlığını yaptım. Kavurgalı'dan, Kulüyük'te, Ağacı'nda, Fakıbali'de, Sorgun'da çobanlık yaptım. Çok yerde çobanlık yaptım. Saramzalı'da çobanlık yaptım. Manisa'dan ağrı ben gidip geliyorum abi. Manisa, Salihli, Turgutlu, Ödemiş. Oralarda bile çobanlık yaptım. Ödemiş'in Bozdağ'ında. Ha? Atımın izleri kaldı oralarda yeğenim. Bozdağ bambaşka. Hayvancılığı o yanlarda yapacaksın aslında. Zeytinşehir'de evim var benim. Sorgun'da evim var. Benim çocuğum İstanbul'da mesela. Bir sene gittim. Abi 3-4 gün anca durdum. Dedim yavrum ben gideyim dedim. Ben buralarda vakit geçiremiyorum da duramıyorum. Ben sıkıldım. Her yeri beton kardeşim. Lan ne uğrayacağım ben ya? Küfül esiyor bak, görüyor musun? Abi bu havayı nerede bulacağım? 6-7 sene oldu köye ahır yaptım. Bu havasıyla, yani hayvanı sevdiğim için ahır yaptım ben. Yani yerim müsait. Ben şehri sevmiyorum ki. Şehir ne ki ya? Şehir ben sevmiyorum şahsen. Sorguna gitmiyorum, inanın vallahi gitmiyor. Canım istemiyor sorguna git. Çocuklar gidiyor geliyor, ben gitmiyorum abi. Osanmışım. Eski tat düzen kalmamış kardeşim. Şehirde ne yapacağım ben? Köycülük iyi bir şey ama benim arazim yok. Ben bu hayvanları satıyorum, yemini karşılıyorum, samanını karşılıyorum. Yani bunları hayvanların sırtından karşılıyorum ben yani. Benim bir dönüm yerim yok. Bunların aşılarını yapıyor. Devlet broselleyi kendi yapıyor. Küpelerini vuruyor. Geri kalan aşılarını da biz kendi cebimizden yaptırıyoruz. Anıza girmeden önce karmaşıyı yaparız 10 gün önce. Ondan sonra biçer girer. Biçerin girdiği yerde hayvanlar yayıldığı için karmaşıyı mecbur yapmamız lazım. Hem yavrular sağlıklı olması için gebe kalınca. Çiçek aşısını yapıyor zaten. Bunlar önemli aşısı. Olmazsa olmaz bu çiçek. Bunları devlet desteklemiyor mesela, biz kendi cebimizden yapıyor. Devletin desteği bize 50 lira destek veriyor, koyun başı 50 lira. Yavrularına da 200 lira dedi Tayyip Baba, yavruya destek 200 lira dedi. Bunu da ilçe tarım geliyor, sayım yapıyor. Küpelerini vurduktan sonra destek öyle çıkıyor bize. Yani destekten memnun değiliz biz daha doğrusu. 50 lira, koyun başı 50 lira. Anaç koyun 50 lira. 50 lira mı yiyor bu koyun ya? Yem 400 milyonu geçmiş, 500 milyon. 500 iyi yem 500 milyona geliyor. Ya hadi gel bu davarı, davacılık yap. Vallahi bu mesleği yapacak olan kişilerin bir kere arazisi olması şart. Yani yeme para vermeyecek. Arpası olsun, samanı olsun. Yani
bunları karşılayacak abi. Çünkü ben havaslıklıyım. Benim de bir çöpüm yok. Ben hep bunu kendi cebimden karşılıyorum kardeş. Altı senedir bu işe kendi malımı güdüyorum. 6-7 senedir. İnan ki babalığını çekeyim, artıya 5 lira param artıramadım. Maaş da gidiyor. Benim maaşım öylece gidiyor. 7,5 milyar lira. Tüccar bizden 4 liraya alıyor, götürüyor. 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya veriyor. 8 liraya biz de satsak niye? Biz satsak kötü mü olur? Biz sebeplensek kötü. Yetiştiriyor bunu. Yani tüccar da kazansın. Kasap da kazansın. Lokantacı da kazansın da. Kardeşim yetiştiren de kazansın. Varıyorum diyorum ki cetarıma, kardeşim gel de şu kuzuların küpesini vur diyorum. Ya aşı gelmedi diyor. Küpe yok diyor. Ben destek alacağım bundan diyorum. Kardeşim bak hükümet, devlet destek veriyor kuzuya 200 lira ya az para değil bana. Yeme katkısı olur en azından. Benim geçen seneki kuzularıma küpeyi vurmadılar. 90 tane kuzuma küpe vurulmadı abi. O geçen seneki kuzuya bu sene küpe vurdular. Destek alacak. Onu hali kuzu desteğim alacak. Anaça mı geçti, anaç desteğim alacak. Belli değil. Peki benim hakkım yiniyor bunda. Hakkım kayboluyor. Kuzu desteği 200 lira dururken 50 lirayı ben niye alayım? Devlet bana 200 lira hak tanımış. Niye sen gelip de görevini yapsana kardeş? İlgilenen yok abi. Hele bu küçük başa var ya, hiç ilgilenen yok. Ya devlet her şeyi imkanı veriyor da, kardeşim siz niye yapmıyorsunuz ya? Sen niye bu hizmeti yapmıyorsun kardeşim köylüye, bu vatandaşa? Ben bunun gece gündüz kahrini çekiyorum, boğunda, südüğünde, her şeyini yapıyorum da, sen niye yapmıyorsun arkadaşım? Devlet baba bir ara dedi ki, çobanlar sigortalı olacak dedi. Ben varıyorum tarım ilçeye diyorum ki böyle dedim, çoban sigortasını müracaat edeceğim ben, çocuğumu dedim. Dedi hemşerim dedi, 6 ay dedi sigortalı gözükecek ki dedi, ondan sonra sigortalı olacak dedi. Devlet ödeyecek dedi. 6 ay ben yatıracağımışım çocuğumun sigortasını, ondan sonra çoban desteği alacağımışım. Var mı böyle bir şey arkadaş? Ben yatırdıktan sonra devamlı yatırırım ya. Desteğini uğrayacağım. Devlet baba bunu hak tanıdıysa bütün çobanlara bu desteği uygulaması lazım. Ben 6 ay nasıl yatırayım? Ben ancak yemini karşılıyorum, şunu karşılıyorum. Benim arazim yok, bir şeyim yok. Ben bunu bir havasla yapıyorum. Bende yalan yok. Eskilerin deyişine göre 10. ayın 28'inde koç katılır. Koçu ayrılır. Biz ne oluyor? Koç ayırmıyor. 2 kuzu alıyor. Senede 2 kuzu, 3 kuzu alıyor biz. Öyle koyunlarım var ki benim 3. kuzuyu veriyoruz. Allah bereket versin. Şimdi kuzularım benim bu sene koçu ayırdıydım ben. Gününde katayım dedim. Kuzularım çok şahane kuzu verdi da var. İyi kuzu verdi. Hatta ekiz. 10 gün duruyor bu hayvan felç oluyor. Arkayı çekemiyor. Veterinere gidiyorum, veteriner bana ilaç veriyor. Şu ilacı kullan. Kullanıyor, yine geçmiyor. Çok hayvanım telef oldu. 50-60 tane kuzum öldü. Yine Allah bereket versin kalanlardan. Kalan kaldı yani. Yine Allah bereket versin. Ege tarafında ben çobanlık yaptım, Manisa tarafında. Adamlar havuz yapmış. Bu koyunlara havuz yapmışlar ki bu koyunlar yazın çimdirmek, yıkamak için. Koyunları yıkıyor, ilaçlı suyla ilacı atıyorlar havuza, suyu dolduruyorlar. Bu koyunlar yıkanıyor orada, tertemiz oluyor.
Bizimkiler de meraları sokuyorlar, tallediyorlar. Hayvanlar nerede otlayacak hiç umurunda değil adam. Şikayet ettin mi de köylü sana düşman oluyor. Meraları şikayet ediyorlar diye. Ula kardeşim merayı niye sokuyorsunuz kardeş? Bahan yok, eden yok. Herkes kafasına göre takılıyor abi. Kanaatsizlik başımıza aldı gitti. Bu millet eğer damları oturduğumuz evlerin üstü çatı olmasın var ya, çatıyı ekecekler ha. Öyle de kanaatsizlik. La bu asıl hesabı nerede yayılacak? Bizim köye baraj geldi. Barajın suyu çekildi. Devlet bu suyu çekilen yerleri arazisi olmayanlara taksim etse yahut da arazisi olmayanlara verse ek biç hayvanların yemini karşıla dese çok su çekildi. Yani ekilse böyle binlerce koyun hayvancılığın sebeplenir. Faydalanır daha doğrusu. Annesi hamileydi. Bu da doğdu. Benim büyük oğlan da İstanbul'a geldiğinde evde oturuyorduk. Baba da eşek dedi. Sıpalı yavrulamış dedi. Ula oğlum ne yavrusu dedim ya. La baba elleme yaşasın dedi ya. La yaşasın hadi dedim la yaşasın. Dünya geniş oğlum o da yaşasın. Şimdi koskoca eşek oldu şimdi anasını sattım da anasına biri yok. Yavrusuna biri yok. Benim her ihtiyacımı karşılıyor. Çayımı taşıyor. Çaydanlığımı, suyumu, her şeyim onun üstünde. Yani davarcılıkta eşek olmazsa olmaz. Eşeğin görevleri de var. Mesela gece yazıda yatıyorum. Olmazsa olmazımız. Eşya davarın alt tarafına çakarsın. Zikkeyle çakan itten davardan önce eşek kokuyu alır. Kurdun geldiğini bilir o zikkeyi söker. Var anırır gezer. Seni bulur. Eşeğin görevi de o. Eşek olmazsa olmaz yani. Yani davarcılık yapıyor mu illa ki eşeğin olacak. Yoksa olmaz. Bohçu olan bohçu. Ekseri kurt tabandan gelir. Alttan gelir, dalar. Eşek görür onu. Anırmaya başlar eşek ondan sonra. Bahan ki kurdun geldiğini görün, ondan sonra itler hücum eder. Eşek tabanda çakıl olmadığı için davar yatmaz zaten, korkar. İlla eşek olacak tabanda. Bu eşekten cesaret alıyor davar. Ya zevkli iş bu soyka da. Ablam sattığım yalnız olmuyor. Allah'ım şükür. Anam eşek boşalmış ya la. Gel. Namussuz. Bende astım hastalığı var. İlaç kullanmıyorum Allah'a çok şükür. 7 senedir doktor bana dedi ki sen temiz havada gezeceksin. Benim emsallarımın çoğu öldü. Çünkü temiz havada. Oksijenim bol. Hele yazın o çiçeklerin kokusu, burcu kekiklerin kokusu gelir ki. Nefes aldıkça nefesin açılıyor usta. Onun içine çayın koyun, ekmeğin koyun, çaydanlığın koyun, her şeyi malzemen koyun ha. Esas huş bu. Şuna da semer kurtun. Kurtun diller şuna. Şuna da. Esas huş bu. Benim baş harfim Tahsil Sipahi. T yaptık ki anaçlara, damızlıklara T. Erkeklere de sadece mavi boya vurduk. Yani erkekler satılacağı için. Damızlıklara da T harfi. Hani başka sürüye karıştığında belli olması için. Yani kurdun aldığında derisini bulduğumuzda benim koyunun olduğunu bilmem için yani. Bu marka yani. Marka diller buna. Şu anda kopağın biri yavruladı.
evde. Biri de bağlı zaten. Öbürü de bağlı. İkisini de getirmiyorum. Akşamlar eve gidiyorum zaten. Fazla getirmiyorum hayvanları. Bir yavruladı deyin getirmiyorum hani. Köpeklerim iyice. Biri akbaş, biri kangal. Kangal kırması daha doğrusu. Yalan konuşmayak. Yani süper, kilit yani. Aha böyle. Bayağı da var. Her yerden kurt girme müsait yani kurda. Hiç kalkıp da bakmam bile davara. Onlara emanet. Bu hayvan durmaz, yayılır. Ekseri gece çok şahane yayılır. Serinlikte çok şahane yayılır. İlkindileyin çıkar evden bu hayvan. Saat 11'e kadar yayılır gece. 11'de bir yatar, bir geviş alır hayvan. Saatini kekitmez, kahar. 1'e kadar, 2'ye kadar yayılır, ondan sonra geri gelir yatar. Bu yayılır bu hayvan. Bu durmaz. Büyükbaş gibi değil. Bu deveye demiş ki, sen mi çok yayılın, ben mi çok yayılırım demiş. Deve demiş ki, sen ne oluyorsun demiş ya. Senin vücudunla benim vücudum bir mi demiş deve. Ben dünyayı yerim demiş lan, senin iki mislini yerim ben senin. Ulan sen ne diyorsun demiş ya. Ben senden çok yayılırım demiş, çok yerim demiş. Deveyle iddiaya giriyor. Bunlar yayılmaya başlıyorlar abi. Hayvanlar otluyor. Şimdi bu hayvanın kuyruğu var. Leblebi bir bırakıyor bu arkadan bir yandan. Deve de pislese affedersin. Pat diye bırakacak. Koyun görecek bir sefer. Hile yapıyorsun diyecek. Deve yayla yayla çatlamış. Buna eskiler dillerdi ki bu deveyi çatlatmış oğlum dillerdi. Yani bu hayvan 40 tane 40 bağırsağı var bunun. Bunu doymak bilmez bu. Bir yandan yayılır. Bir yandan yer, bir yandan döker o. Hiç bilemem. Leblebi bir döker. Kar üzüm gibi. Bu mübarek öyle bir hayvan. Bırakacağım. Niye? Par etmiyor. Adam 4 liraya koyun alayım diyor ya. 4 liraya ya. Benim koyunum nereden bakarsan bak 35 kilo gelir. Safi eti 35-40 kilo gelir. Yani 60 kilo gelen koyunum var. Koç hariç 60 kiloya yakın gelen koyunum var. Abi 4 liraya verilir mi bu? Tavuğun bütün kanadın kilosu kaç lira kardeşim? Sen güzel kırmızı et dururken, yağlıca, doğal dururken sen niye gidiyorsun da tavuğun etini yiyorsun, kovmuş tavuğu? Derdine ne oldu? Sağlıklı, yemesi lezzetli, pamuk gibi et 4 liraya koyun alıyorlar. Ben nasıl satayım 4 liraya arkadaş? Ben o kadar emek vermişim, yavrularını büyütmüşüm. Satamıyorum da. Yani bırakacağım bu işi, başka çaresi kalmadı kardeşim, bırakacağız.